12 Aralık 1911 tarihinde Delhi'deki Coronation Park'ta bir araya gelen yüz binlerce kişi sadece bir törene değil, aynı zamanda önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyordu. Göz alıcı üniformalar, özenle hazırlanmış ritüeller ve mutlak bir düzen hissi mevcuttu. Ancak bu sahnenin merkezinde gücün kendisinden çok daha uzun bir hikayeyi barındıran sessiz bir figür bulunmaktaydı. İmparatorluk zirvede olmasına rağmen çatlaklar çoktan belirmeye başlamıştı. Ve bu kalabalığın ortasında duran kadın farkında olmadan hem yükselişin hem de sonun tanığı olacaktı. Hazırsanız başlıyoruz. Delhi Durbar olarak bilinen bu tören, Büyük Britanya Kralı ve Hindistan İmparatoru George Un tahta çıkışını ilan etmek amacıyla düzenlenmişti. İmparatorluk unvanı İngiliz hükümeti tarafından 1877 yılında ihdas edilmiş olup Britanya'nın küresel gücünün bir sembolü niteliğindeydi. Kral İmparator'un yanında yeni kraliçe ve Hindistan İmparatoriçesi konumlanmaktaydı. Hayatı boyunca savaşlara, krizlere ve imparatorluğun tedrici çözülüşüne tanıklık edecek olan bu şahsiyetin adı Mary'ydi. Tarih onu Tekli Mary olarak anacaktır. Mary, 26 Mayıs 1867 tarihinde Londra'daki Kensington Sarayı'nda dünyaya gelmiştir. Bu doğum, 48 yıl önce Kraliçe Victoria'nın doğduğu odada gerçekleşmiş olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu detay, başlangıçtan itibaren kaderin sembolik bir işareti olarak yorumlanabilir. 19. yüzyıl Avrupa aristokrasisinin teamülleri doğrultusunda Mary'e oldukça uzun bir vaftiz adı verilmiştir. Ancak ilerleyen yıllarda resmi kimliğinde Mary adını kullanacak, ailesi ve yakın çevresi ise kendisine May hitabıyla seslenecektir. Prens Francis, Almanya'nın Swabia bölgesinden tek dükü olarak tanınmaktadır. Württemberg dükü Alexander'ın oğlu olan Francis aracılığıyla Mary, Londra'da dünyaya gelmiş olmasına rağmen güçlü bir Alman mirasına sahipti. Bu durum ailesi için bir istisna teşkil etmemekteydi. Zira İngiliz kraliyet hanedanı da kökenlerini Galli Tudorlar, İskoç Stuartlar ve daha eski dönemlerdeki Anglo-Norman krallar aracılığıyla Avrupa'ya, özellikle de Alman soylarına dayandırmaktaydı. Mary'nin annesi Prenses Mary Adelaide, Cambridge dükü Prens Adolphus'un kızıydı. Prens Adolphus ise 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına kadar Birleşik Krallığı yöneten Kral George'un oğlu olarak bilinmektedir. Bu soy bağı Mary'yi sadece aristokrat değil, aynı zamanda tarihsel olarak önemli bir hükümdarın büyük torunu konumuna getiriyordu. Ayrıca bu durum kendisinin Kraliçe Victoria ile birinci dereceden kuzen olduğu anlamına geliyordu. Ebeveynleri 1866 yılında evlenmiş olup Mary bu evliliğin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Kendisinden sonra 3 erkek kardeşi olmasına rağmen ailenin tek kız çocuğu olarak kalmıştır. Bu 4 çocuk dönemin yüksek çocuk ölüm oranlarına rağmen yetişkinlik çağına ulaşmıştır. Mary, dünyanın emsalsiz bir hızla dönüştüğü bir çağda doğmuştur. Doğduğu yıl ile yaşamının büyük bir kısmını geçirdiği dönem arasındaki farklılıklar sadece siyasi değil, aynı zamanda gündelik yaşam pratikleri açısından da derinlemesine hissedilmiştir. Britanya, onun doğumundan çok önce bir dönüşüm sürecine girmişti. Sanayi devrimi, yaklaşık bir asır önce kırsal ve tarımsal bir toplumu, fabrikalar ve yoğun nüfuslu şehirler etrafında şekillenen yeni bir düzene taşımıştı. Demiryolları şehirler arası bağlantıyı sağlamış, Londra'da düzenlenen büyük sergilerse insanlığın bilim ve teknoloji üzerindeki artan hakimiyetini gözler önüne sermişti. Mary çocukluğunu elektriğin yaygınlaşmaya başladığı, fotoğraf makinesi ve telgraf gibi yeniliklerin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bir dönemde geçirmiştir. Gençlik yıllarında gaz lambaları ve at arabalarıyla karakterize olan Londra, onun orta yaşlarına geldiğinde otomobillerin ve elektrikli sokak aydınlatmasının hakim olduğu bir metropole dönüşmüştür. Bu dönem sadece teknolojik değil, aynı zamanda önemli bir siyasi dönüşüm çağını da beraberinde getiriyordu. Kraliçe Victoria'nın doğduğu yıllarda Birleşik Krallık, oy hakkının belirli bir servet ve statüye sahip erkeklerle sınırlı olduğu bir yapıya sahipti.
Mary'nin yaşamı ilerledikçe bu sistemde kademeli değişiklikler yaşanmaya başlanacaktı. Mary tüm bu dönüşümlerin merkezinde sessiz fakat sürekli bir gözlemci olarak varlığını sürdürecekti. Mary'nin yaşamı boyunca Birleşik Krallık yavaş ancak geri döndürülemez bir şekilde tüm yetişkinlerin oy kullanabildiği bir demokrasiye evrilecekti. Bu siyasi değişimle eş zamanlı olarak kraliyet ailesinin toplum içindeki rolü de yeniden tanımlanmaktaydı. Bu dönüşüm yalnızca kurumları değil, Mary'nin yaşam biçimini de doğrudan etkileyecekti. Dışarıdan bakıldığında Mary'nin çocukluğu ayrıcalıklarla dolu görünüyordu. Kraliyet ailesinin bir üyesi olmasına rağmen doğrudan taht sıralamasında yer almıyordu. Kendisi veya kardeşlerinin bir gün hükümdar olma ihtimali bulunmuyordu. Kraliçenin kuzeni olmaları ve babasının tanınmış bir Alman prensi olması, rahat ve sorunsuz bir yaşam sürmeleri gerektiği izlenimini yaratıyordu. Ancak gerçek bu beklentilerden oldukça farklıydı. Mary'nin babası İngiltere'ye büyük bir servetle gelmemişti. Annesine parlamento tarafından bağlanan yıllık ödenek dönemi için yüksek sayılabilecek bir miktardı. Ancak ailenin harcamaları bunun çok üzerindeydi. Kensington Sarayı, Endi'deki konutları ve Windsor'daki White Lodge kalabalık bir hizmetli kadrosu gerektiriyor. Resmi davetler ve törensel yükümlülükler ciddi masraflar yaratıyordu. Sonuç olarak aile, çocuklarının eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda olabildiğince tasarruflu davranmak zorunda kaldı. Mary'nin eğitimi büyük ölçüde mürebbiyesi Helene Brica'ya emanet edildi. Alsas kökenli bu kadınla güçlü bir bağ kurdu. Gençlik yıllarında annesiyle geçirdiği uzun zamansa onda hayırseverlik ve yoksullara karşı kalıcı bir duyarlılık geliştirdi. 16 yaşına geldiğinde eğitimini ilerletmesi için Floransa'ya gönderildi. Rönesans'ın merkezinde geçirdiği 18 ay Mary'nin dünyaya bakışını derinden etkiledi. Bu dönemde ve sonrasında İtalyanca, Fransızca ve Almanca öğrendi. Edebiyat ve sanat tarihine ilgi duymaya başladı. Saray çevresinde genç Mary, utangaç ama ölçülü bir karakter olarak tanımlanıyordu. Törenlerden ziyade entelektüel uğraşlara yönelen, mütevazı ancak güven uyandıran bir genç kadındı. Ancak kendisinden önceki yüzyıllarda yaşamış aristokrat hanımlar gibi onun yaşamında da erken yaşlardan itibaren evlilik konusu belirleyici bir rol oynamıştır. Mary'nin konumu alışılmadık bir denge üzerine kuruluydu. Kraliçe Victoria'nın kuzeni olması sebebiyle kendisinden daha düşük bir statüye sahip biriyle evlenmesi söz konusu değildi. Buna karşılık ailesinin Avrupa'nın en güçlü hanedanlarının doğrudan varisleriyle evlilik planlayabilecek kadar yüksek bir konumu da bulunmamaktaydı. Bu nedenle küçük bir hanedanın ikinci veya üçüncü oğluyla evlenerek bir Avrupa ülkesinde düşeslik benzeri bir ünvan alması en olası senaryo olarak değerlendirilmekteydi. Ancak Kraliçe Victoria'nın farklı bir stratejisi vardı. Aile evliliklerine doğrudan müdahil olmaktan çekinmeyen Victoria, sıra dışı bir öneri sundu. Mary'nin torunu Albert Victor ile evliliği planlanmaktaydı. Albert Victor, gelecekteki Kral Edward'ın en büyük oğlu ve tahtın birinci varisiydi. Ancak genç prens, protokol dışı davranışları, evlilikten kaçınma eğilimi ve hakkında dolaşan çeşitli söylentilerle tanınmaktaydı. Zamanla bu söylentiler gerçeklikten uzak iddialara dönüşse de hiçbiri kanıtlanmamıştır. Kraliçe, Mary'nin bu evliliğin Albert Victor üzerinde dengeleyici bir etki yaratacağına inanmaktaydı. Nitekim nişan kararı alınmıştır. Ancak bu plan gerçekleşememiştir. Ocak 1892'de Albert Victor dönemin küresel salgınlarından birinin etkisiyle zatürreye yakalanarak vefat etmiştir. Dönemin tanıkları, Mary'nin bu kayıp ve gerçekleşmeyen evlilik nedeniyle derin bir üzüntü yaşadığını belirtmişlerdir. Buna rağmen kader Mary'yi tahtın merkezinden tamamen uzaklaştırmayacaktı. Albert Victor'ın vefatının ardından küçük kardeşi George Frederick taht sıralamasında ikinci sıraya yükselmiştir. Bu yeni konumunu simgelemek üzere Mayıs 1892'de York Dükü ilan edilmiştir ve Mary'nin hayatı bir kez daha yeni bir yön alacaktı. Bir yıldan biraz uzun bir süre sonra 6 Temmuz 1893 tarihinde St. James Sarayı'nda evlenmişlerdir. Bu evlilik daha en başından karmaşık duyguların gölgesinde şekillendi.
George'un kalbi başka birine yönelmişti. Ancak tahtın ikinci varisi olarak sıradan biriyle evlenmesi mümkün değildi. Seçim yapılmıştı ve bu seçim Mary olmuştu. Bu durum Mary için bir kayıp anlamına gelmiyordu. George'un eksikleri vardı. Mesafeli, duygularını açıkça ifade etmekte zorlanan bir adamdı. Bununla birlikte görev bilinci oldukça gelişmişti ve kraliyet sorumluluklarını büyük bir ciddiyetle yerine getiriyordu. Evlilikleri zamanla karşılıklı saygı temelinde sağlam bir ilişkiye dönüştü. Aralarında bir sevgi mevcuttu. Ancak bu sevgi daima ölçülü ve resmi bir nitelik taşıyordu. George, kaleme aldığı mektuplarda Mary'e olan hayranlığını ifade ederken, Mary ise bu ifadeleri takdirle karşıladığını, ancak eşinin bu duyguları yüz yüze de dile getirmesinden memnuniyet duyacağını belirtirdi. Bu tür detaylar, ilişkilerinin özünü yansıtmaktaydı. Birlikte 6 çocukları oldu. İlk oğulları Edward, evliliklerinden 1 yıl geçmeden dünyaya geldi ve gelecekte tahtın varisi olacaktı. Onu kısa süre sonra Albert takip etti ve ileride George adıyla kraliyet tahtına çıkacaktı. Ardından bir kız çocukları dünyaya geldi. Sonraki yıllarda aileye 3 erkek çocuk daha katıldı. En küçükleri John, diğer kardeşlerinden farklı bir kader yaşayacaktı. Ergenlik dönemine erişemeden vefat eden birey haricinde diğer kardeşlerin tamamı yetişkinlik çağına ulaşmıştır. Aile yaşamları Sandringham'daki York Cottage ile Londra'daki York House arasında bir dengeye sahipti. Ebeveynlik yaklaşımları dönemin genel normlarının ötesinde bir katılık sergilemekteydi. George, kendi yetiştirilme tarzını çocuklarına da aynı şekilde uygulamaktaydı. Disiplin, onun perspektifinden bir tercih olmaktan ziyade bir zorunluluktu. Gençlik yıllarında donanmada edindiği alışkanlıklar aile yaşamına da yansımaktaydı. Aileyi olası bir itaatsizliğe karşı sürekli teyakkuzda tutulan bir mürettebat gibi yönetiyordu. Mary ise daha ılımlı bir yaklaşıma sahipti. Çocuklar babalarının sertliğini dengelemek adına çoğu zaman annelerine yönelmekteydi. Buna rağmen aile içinde tamamen kopuk bir yapı söz konusu değildi. Birlikte uzun seyahatlere çıktıklarında çocuklarından ayrı kalma düşüncesi her ikisini de rahatsız etmekteydi. Bu durum aralarındaki bağın tahmin edilenden daha güçlü olduğunu ortaya koymaktaydı. En küçük çocukları John durumu bu aile yapısının en hassas noktasını teşkil etmekteydi. Erken yaşlarda başlayan epilepsi nöbetleri onun kamusal yaşamdan uzak tutulmasına neden olmuştur. Törenlere iştirak edememiş, kamusal alandan uzak bir yaşam tarzı benimsemiştir. Zamanla sağlık durumu kötüleşmiş ve nihayetinde vefat etmiştir. Bu kararlar müteakip yıllarda eleştiri konusu olmuştur. Ancak o dönemde epilepsi ne doğru bir şekilde anlaşılabilmekte ne de etkin bir tedavi yöntemi bulunmaktaydı. Mary ve George bilinmeyen bir durumla mücadele etme çabası içindeydiler. Bu süreçte Mary'nin yaşamı oldukça hareketli geçmiştir. George kırsal yaşamı, avcılığı ve Sandringham'daki rutinini tercih ederken Mary Londra'nın sosyal çevresinde daha rahat bir yaşam sürmekteydi. İngiltere'de bulundukları zamanlarda yaşamlarını bu iki farklı tercih arasında dengelemeye çalıştılar. Buna ek olarak sık sık yurt dışı seyahatleri gerçekleştirdiler. 1901 yılında imparatorluğun çeşitli bölgelerini kapsayan kapsamlı bir seyahate çıktılar. Kanada'dan Avustralya'ya ve Yeni Zelanda'ya uzanan bu tur, imparatorluğun hem büyüklüğünü hem de hassasiyetini gözler önüne sermiştir. Bu seyahatin ardından kısa bir süre sonra uzun bir dönemin sonu gelmiştir. Kraliçe Victoria'nın vefatı yaklaşık 64 yıllık eşsiz bir saltanatın sonunu işaret ediyordu. Bu dönem Britanya İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarına ulaştığı bir çağ ile özdeşleşmiştir. Bu gelişme, Mary'nin yaşamı da dahil olmak üzere birçok alanda yeni bir dönemin başlangıcını temsil etmektedir. Kraliçe Victoria, 22 Ocak 1901 tarihinde 81 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Tahtın varisi olan oğlu Edward, Birleşik Krallık Kralı olarak göreve başlamıştır. Ancak bu tahta çıkış, gücün zirvesinden ziyade uzun bir bekleyişin nihayete ermesini ifade etmektedir. Edward neredeyse 60 yıl boyunca tahtın varisi olarak yaşamış ve bu süreç sağlığı üzerinde önemli bir yıpranmaya neden olmuştur. Kral olduğunda 59 yaşında olması, fiziksel dayanıklılığının bu sorumluluğu taşımakta zorlandığını göstermektedir.
Bu durum pozisyonunu temelden değiştirdi. Artık tahtın doğrudan varisiydi ve babasının yaşadığı kadar uzun bir bekleme süreci olmayacağı aşikardı. Mary için de durum netleşmişti. Yakın gelecekte kraliçe eşi olacaktı. Galler prensi ve prensesi olarak statülerinin yükselmesi, kamusal sorumluluklarının ve görünürlüklerinin hızla artması anlamına geliyordu. Bu yeni dönemde imparatorluğun merkezinden uzaklaşmadan önce uzak topraklara yöneldiler. 1905 yılında Britanya Hindistan'ını ziyaret ettiler. Bir yıl sonra Madrid'de İspanya kralıyla gerçekleşen bir kraliyet evliliği törenine katıldılar. Kral Edward, sağlığı giderek bozulmasına rağmen 1910 yılına kadar tahtta kaldı. Uzun yıllara yayılan sigara alışkanlığı, düzensiz yaşam tarzı ve geçirdiği rahatsızlıklar sonunda ağırlaştı. 6 Mayıs 1910 tarihinde hayatını kaybetti. Aynı gün Mary'nin eşi Birleşik Krallık Kralı George oldu. Aynı zamanda Hindistan İmparatoru unvanını da taşıyordu. Mary, kraliçe eşi ve Hindistan İmparatoriçesi unvanlarıyla tarihteki yerini almıştır. Doğumunda kendisine Victoria adı verilmiş olmasına rağmen kişisel yaşamında May olarak bilinmesi ve kuzeni Kraliçe Victoria'ya duyduğu derin saygı nedeniyle Mary adını tercih etmiştir. Taç giyme töreni derhal gerçekleştirilmemiş olup 22 Haziran 1911 tarihine kadar beklenmesi gerekmiştir. Bu gecikme dönemin koşulları göz önüne alındığında alışılmadık bir durum teşkil etmemektedir. Nitekim Birleşik Krallık yeni kralın tahta çıktığı dönemde ciddi bir anayasal krizle karşı karşıyaydı. Lordlar Kamerası'nın sosyal reformları hedefleyen mali düzenlemeleri engellemesi, tören hazırlıklarının ertelenmesine yol açmıştır. Ancak krizin aşılmasının ardından gerçekleştirilen tören oldukça görkemli olmuştur. Bu tören, Birinci Dünya Savaşı öncesinde gerçekleştirilen son taç giyme töreni olma özelliğini taşımaktadır. Avrupa'nın önde gelen hanedanları bir İngiliz taç giyme törenine son kez hala iktidarlarını sürdürürken katılım göstermişlerdir. Mary'nin giydiği elbise, imparatorluğu simgeleyen detaylarla zenginleştirilmiştir. Britanya'nın çeşitli bölgelerini ve Hindistan'ı temsil eden semboller, bu törenin sadece ulusal değil, küresel bir iddia taşıdığını açıkça ortaya koymaktaydı. Aynı zamanda Birleşik İrlanda'yı yöneten son İngiliz hükümdar çiftinin taç giyme töreniydi. Ancak bu sadece ilk törendi. Hemen ardından ikinci bir taç giyme töreni için hazırlıklara başlandı. Bu seferki sahne, imparatorluğun en uzak ve en tartışmalı topraklarından biriydi. Hindistan. Delhi'de düzenlenecek olan büyük tören, Britanya yönetiminin gücünü yerinde sergileme amacı taşıyordu. Daha önce 2 kez gerçekleştirilen bu törene ilk kez bir kral ve kraliçe bizzat katılacaktı. Kasım 1911'de yola çıktılar. Haftalar süren yolculuğun ardından Delhi'ye ulaştılar. Asıl tören 12 Aralık'ta Coronation Park'ta gerçekleştirildi. Yüzlerce prens, yerel yönetici ve aristokrat, George Yu Hindistan İmparatoru, Mary Yi ise imparatoriçe olarak tanıdı. Ertesi gün Kızıl Kale'nin balkonundan yarım milyon insana seslendiler. Bu sahne imparatorluğun gücünün zirve anlarından biri olarak kayda geçti. Ziyaretin tamamı filme alındı ve daha sonra halka gösterildi. Dönüş yolculuklarında Nepal'e uğramışlardır. Ancak ülkeye döndüklerinde Mary'nin kraliçe eşi olarak üstleneceği rol belirginleşmeye başlamıştı. Önceki dönemden farklı olarak George ve Mary bağımsız figürler olmaktan çıkmışlardı. Birlikte hareket ediyor, kararları ortaklaşa alıyorlardı. George birçok konuda eşinin rehberliğine güveniyordu. Mary daha keskin bir zekaya, daha güçlü bir sosyal sezgiye ve insanlarla daha kolay iletişim kurabilen bir yapıya sahipti. Mary, eşini toplumsal sorunlarla daha yakından ilgilenmeye teşvik etti. Yüzyılın başında Britanya hala derin eşitsizliklerle mücadele ediyordu. Sanayileşmenin beraberinde getirdiği yoksulluk, ağır çalışma koşulları ve işçi hareketleri gündemin merkezindeydi. 1912'de ülke genelinde yaşanan kömür madeni grevi sırasında kral ve kraliçe doğrudan maden bölgelerini ziyaret ettiler. Ancak Mary tüm toplumsal hareketlere eşit bir yaklaşım sergilememiştir. Özellikle kadınların oy hakkı için yürütülen militan kampanyalar ona mesafeli gelmiştir. 1913 yılında Epsom Derby'sinde meydana gelen ölümcül protesto bu mesafenin daha da derinleşmesine yol açmıştır.
O dönemde bu tür eylemler geniş kitlelerin kadın hakları hareketine olan desteğini azaltmıştır. Kraliçe Mary'nin tahttaki ilk yılları sadece iç politikadaki gelişmelerle değil, aynı zamanda Avrupa'da giderek artan gerilimlerle de şekillenmiştir. Sömürgecilik rekabeti, silahlanma yarışı ve büyük güçler arasındaki güvensizlik kıtayı hassas bir dengeye sürüklemiştir. Bu denge, Balkanlarda gerçekleşen bir suikast ile bozulmuş ve takip eden haftalarda savaş ilanları birbirini izlemiştir. Birinci Dünya Savaşı başladığında çatışma aynı zamanda bir aile trajedisiydi. Mary, Alman kökenliydi. Kocası Alman imparatorunun kuzeniydi. Rus Çarı da aynı aile ağının bir parçasıydı. Avrupa'nın neredeyse tüm taçları akrabalık bağlarıyla birbirine bağlıydı. Şimdi ise bu bağlar cephelerin iki yanında parçalanıyordu. Bu savaş ortamında Mary yalnızca bir sembol olmak istemiyordu. Kendisi için daha aktif bir rol olduğuna inanıyordu ve bu inanç onun kraliçelik anlayışını kökten şekillendirecekti. Ağustos ayının ilk günlerinde savaşın başlamasının hemen ardından Mary günlüğüne kısa ancak derin anlamlar içeren bir not kaydetmiştir. Ülkenin cepheye giden genç erkeklerin ailelerine ve kısa sürede dolacak olan hastanelere destek olması gerektiği belirtilmiştir. Bu durum kendisi için bir temenni olmaktan ziyade acil eylem gerektiren bir sorumluluk olarak addedilmiştir. Savaşın ilk haftaları Mary'nin kraliçe eşi olarak üstleneceği rolü net bir şekilde ortaya koymuştur. İlk adımlarını kısa süre içinde Kraliçe Mary Nakış Loncası adını alacak olan mütevazı bir oluşumla atmıştır. Küçük bir kadın grubunun yürüttüğü bu çalışma kendisinin himayesiyle hızla genişlemiştir. Kızıl Haç, St. John Ambulans ve Ulusal Yardım Fonu gibi kuruluşlar için giysi, bandaj ve çeşitli malzemelerin üretimine başlanmıştır. 1915 yılında St. James Sarayı'nı ziyaret eden bir kişi, sevkiyat için hazırlanmış paketlerin neredeyse her köşeyi doldurduğunu gözlemleyebilirdi. Bu sessiz üretim, cephedeki savaş kadar kritik bir öneme sahipti. Mary'nin ilgi alanı yalnızca insani yardım malzemeleriyle sınırlı kalmamıştır. Erkeklerin cepheye intikal etmesiyle birlikte kadınların sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam edilmesi zaruri hale gelmiştir. Bu süreçte Mary beklenmedik bir işbirliğine imza atmıştır. Kadın Sendikalar Birliği'nin önde gelen temsilcilerinden biriyle yakın bir çalışma ilişkisi geliştirmiştir. Aralarındaki ilişki, dönemin siyasi konjonktürü göz önüne alındığında olağan dışı olarak değerlendirilmiştir. Sendikalar o dönemde hala riskli ve radikal yapılar olarak algılanırken, kraliyet ailesi geleneksel siyasi düzenle özdeşleştirilmekteydi. Buna rağmen savaşın getirdiği zorunluluklar, bu mesafeleri geçici de olsa ortadan kaldırmıştır. Savaş yıllarında Mary'nin iş yükü belirgin bir şekilde artmıştır. Saray yetkilileri, katıldığı etkinliklerin sayısının barış dönemine kıyasla birkaç katına çıktığını rapor etmiştir. Aynı zamanda, kraliyet ailesi içinde tasarruf ve kısıtlama prensiplerinin benimsenmesini desteklemiştir. Ülke genelinde karne uygulamaları yaygınlaşırken ve binlerce aile geçim sıkıntısı yaşarken, sarayın ihtişamlı yaşam tarzını sürdürmesi kabul edilemez bir durumdu. Mary için bu yaklaşım yeni bir durum arz etmemekteydi. Hayatı boyunca israftan kaçınmış ve gösterişten bilinçli olarak uzak durmuştur. Savaş sona erdiğinde Mary'nin katkıları alışılmadık bir şekilde takdir edilmiştir. Kendisine bir oyuncak bebek evi hediye edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak bu sıradan bir hediye niteliği taşımıyordu. Bu fikir, Mary'nin çocukluğundan beri tanıdığı ve dostluğunu sürdürdüğü bir kuzeninden gelmişti. Kuzenine göre Mary, savaş sırasındaki hizmetleri nedeniyle hem anlamlı hem de özgün bir biçimde onurlandırılmalıydı. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi amacıyla dönemin önde gelen mimarlarından biriyle işbirliği yapılmıştır. 1921 yılında başlatılan tasarım süreci kısa bir zaman diliminde kapsamlı bir organizasyona evrilmiştir. Ortaya konan yapı her ne kadar oyuncak evi olarak nitelendirilse de sahip olduğu boyutlar ve detay seviyesi itibarıyla bu tanımın ötesinde bir nitelik taşımaktadır. Titizlikle belirlenen ölçek sayesinde 4 kata yayılan odalar, dönemin seçkin malikanelerinin ihtişamını yansıtmaktadır. Takip eden 3 yıllık süreçte yüzlerce zanaatkar, sanatçı ve yazar bu projeye katkı sağlamıştır. Her bir detay olağanüstü bir özenle tasarlanmıştır.
Minyatür kitapların açıldığında içinde özel olarak kaleme alınmış metinler barındırması, duvarlarda sergilenen minik tablolar, masaların üzerindeki küçücük eşyalar ve hatta gerçek içecekleri muhafaza eden şarap mahzeni bu yapının nedenli iddialı bir eser olduğunu gözler önüne sermektedir. 1924 yılında Mary'e takdim edilen bu hediye kısa süre içinde Windsor Kalesi'ndeki odasında sergilenerek kalıcı bir sembol haline gelmiştir. Savaş sonrası dönemde kraliyet yaşamında nispi bir normalleşme gözlemlenmiştir. Ancak Avrupa genelinde monarşiler için durum oldukça kritikti. Rusya'da hanedanlık sona ermiş, Orta Avrupa'da ise asırlık imparatorluklar dağılmıştı. Birçok taht ortadan kalkmış, krallar sürgüne gönderilmişti. Britanya'da anayasal monarşinin yıkılması ihtimali düşük görünse de savaşın yol açtığı toplumsal huzursuzluk göz ardı edilemezdi. Cepheden dönen askerler, işsizliğin arttığı ve siyasi aşırılıkların güçlendiği bir ülkeyle karşılaşmışlardı. Bu bağlamda kraliyet ailesi halkla olan bağlarını güçlendirme yoluna gitmiştir. Sarayda kamusal faaliyetlerin düzenli olarak kayıt altına alındığı yeni bir sistem tesis edilmiştir. Mary bu yaklaşımın en güçlü savunucularından biriydi. Özellikle hastaneler ve çocuk refahı alanında kapsamlı bir destek ağı oluşturmuştur. Amaç netti. Monarşinin sadece uzaktan yöneten bir kurum olmaktan ziyade, halkın yaşam kalitesini artırmaya çalışan bir yapı olarak algılanması hedefleniyordu. Bu çabalar karşılıksız kalmamıştır. 1920'li yılların ortalarına doğru kraliyet ailesinin popülaritesinde dikkat çekici bir artış gözlemlenmiştir. Bu durum, Kraliçe Mary'nin sergilediği disiplinli ve kararlı yaklaşımın doğrudan bir neticesi olarak değerlendirilmektedir. Aynı dönemde, Kraliçe Mary'nin aile içi dengeleri de başarıyla yönetme sorumluluğu bulunmaktaydı. Çocuklarının çoğu yetişkinlik çağına ulaşmış olup bazıları sorunsuz bir gelişim sergilemiştir. Özellikle ikinci büyük oğlu Albert, içe dönük yapısına rağmen sorumluluk sahibi bir karakter olarak öne çıkmıştır. Erken yaşta evlenmiş ve görev bilinciyle hareket etmiştir. Konuşma güçlüğünü aşma çabası, ailesi için bir gurur kaynağı olmuştur. Kızı Mary de benzer şekilde sorumluluklarını titizlikle yerine getiren bir profil çizmiştir. Ancak tüm çocukların bu çizgide ilerlemediği görülmüştür. Bazıları evlilikten kaçınırken, bazıları ise ilişkileriyle endişe yaratmıştır. En büyük sorunsa tahtın varisi olan Edward'ın evlilik konusundaki isteksizliği olmuştur. Yıllar geçmesine rağmen evlenmemesi, sarayda giderek artan bir gerginliğe yol açmıştır. Bu durum özellikle baba-oğul ilişkisinde önemli bir gerilime yol açmıştır. Mary ise bu konuya temkinli bir yaklaşım sergilemiştir. Gerek özel görüşmelerinde, gerekse kamuya açık beyanlarında bu meseleyi gündeme getirmemiştir. 1920'li yılların ortalarında savaşın neden olduğu yoksunlukların yerini göreceli bir refah dönemine bırakmasıyla birlikte Mary dikkatini farklı bir alana yöneltmiştir. Sanat. Gençlik yıllarında Floransa'da geçirdiği zamanlar ve ziyaret ettiği müzeler kendisinde kalıcı bir ilgi uyandırmıştı. Kraliçe eşi olarak bu ilgiyi sistematik bir şekilde hayata geçirebilecek yetkiye sahipti. Yıllar içinde kraliyet sanat koleksiyonunun gelişiminde belirleyici bir rol oynamıştır. Birçok eser edinmiştir. Portreler, tarihi sahneler ve dönemin estetik anlayışını yansıtan tablolar koleksiyona dahil edilmiştir. Ancak Mary'nin yaklaşımı mükemmeliyetten uzaktı. Sanatsal sezgisi kısıtlıydı. Nitelikten ziyade niceliğe odaklanıyor, koleksiyonu genişletmeyi estetik incelikten daha öncelikli görüyordu. Buna rağmen ortaya çıkan bütün, onun kişiliğini yansıtan bir miras haline gelmiştir. Sessiz, kararlı ve kalıcı. Mary'nin koleksiyona dahil ettiği eserlerin sayısı 17. yüzyılda Kral Charles ve oğlunun oluşturduğu olağanüstü birikimle kıyaslandığında sınırlı kalmaktaydı. O dönemde edinilen başyapıtlar günümüzde dahi kraliyet koleksiyonunun en kıymetli parçaları arasında yer almaktadır. Leonardo da Vinci'nin yüzlerce çizim ve eskizinden oluşan eşsiz koleksiyon bu duruma çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. Mary'nin yaklaşımı ise farklı bir nitelik taşımaktaydı. Kendisinin odak noktası, münferit ve benzersiz başyapıtlardan ziyade kapsamlı ve tematik bir koleksiyon oluşturmaya yönelikti. Topladığı eserler sadece resimlerle sınırlı kalmamıştır. Uzak Doğu'ya olan ilginin arttığı bir dönemde özellikle Çin menşeli yeşim heykellere büyük bir ilgi göstermiştir. Faberge, yumurtalarının sayısı da onun döneminde belirgin bir artış kaydetmiştir. Kuş figürleriyle süslenmiş objeler koleksiyonunun tekrar eden bir teması haline gelmiştir.
Bununla birlikte Mary sadece yeni eserler eklemekle yetinmemiştir. Uzun yıllar ihmal edilmiş olan mevcut koleksiyonun düzenlenmesi, sınıflandırılması ve bütünsel bir yapıya kavuşturulması için de yoğun çaba sarf etmiştir. Geçmiş nesillerin bu konuya yeterince odaklanmaması, kapsamlı bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılmıştır. Eşi, bu girişimin finansal boyutlarının bilincindeydi. Buna rağmen Mary'yi bu alanda serbest bırakmayı tercih etti. Onun sanata olan ilgisini kendi pul koleksiyonculuğuna duyduğu ilgiye benzer bir kişisel tutku olarak değerlendiriyordu. Bu benzetme, eserlerin gerçek değeri göz önüne alındığında ironik bir nitelik taşımaktaydı. Ancak George için önemli olan bu uğraşın Mary'ye bir amaç ve meşguliyet sağlamasıydı. Zamanla Mary'nin yoğun koleksiyonculuk eğilimleri tartışma konusu haline gelmiştir. Modern yorumlarda kraliyet koleksiyonuna eklenen bazı nesnelerin uygunsuz yollarla elde edildiği, hatta Mary'nin saplantılı bir biçimde eşyalar topladığı iddiaları ortaya atılmıştır. Popüler anlatılarda aristokrat konutlarına yapılan ziyaretlerde küçük nesnelerin kaybolduğu öne sürülmüştür. Bu açıklamalar durumu önemli ölçüde basitleştirmekteydi. Mary'nin eylemleri daha ziyade yüzyıllardır süregelen bir geleneğin aşırı bir yorumu olarak değerlendirilebilir. Kraliyet ailesiyle yakınlaşma arayışında olan aristokratların veya nüfuzlu şahsiyetlerin hediyeler sunarak karşılığında himaye veya görünürlük elde etmeleri olağan dışı bir durum değildi. Mary bu tür alışverişlere oldukça yatkındı. Ziyaret ettiği konutlarda beğendiği bir nesneyi açıkça ifade ettiği ve ev sahibinin de bunu bir hediye olarak sunduğu bilinmektedir. Bu süreç çoğunlukla karşılıklı beklentiler doğrultusunda ilerlemekteydi. Kraliçenin gizlice çekmeceleri karıştırdığı veya eşyaları cebine attığı yönündeki imgelerse gerçekle bağdaşmamaktaydı. Ayrıca Mary'nin bu eşyaları kişisel mülk olarak değil, taç adına emanet edilen bir koleksiyonun parçası olarak gördüğü de göz ardı edilmemelidir. Kraliyet koleksiyonu, kişisel bir varlık olmaktan ziyade, gelecek nesillere aktarılması gereken bir miras olarak değerlendirilmekteydi. Bu bağlamda, Mary'nin koleksiyon tutkusunu sadece kişisel bir alışkanlık olarak nitelendirmek eksik kalacaktır. Bu yoğun uğraşın ardında farklı motivasyonlar bulunabilir. Mary'nin dikkatini dağıtacak bir meşguliyete ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir. Zira George'un sağlık durumu giderek kötüleşmekteydi. Savaş yıllarında geçirdiği bir kaza, zaten hassas olan bünyesini daha da yıpratmıştı. Aşırı sigara tüketimi, solunum problemlerini ciddi şekilde artırmıştı. 1920'li yıllara gelindiğinde, yaşına göre oldukça yaşlı bir görünüme sahipti. Doktorların tavsiyeleri beklenen etkiyi göstermedi. 1928 yılında yaşadığı ciddi rahatsızlık, sonrasında tam anlamıyla iyileşememesine neden oldu. 1930'lu yıllarda sık sık yatak istirahati gerektirmekte ve enerjisinde belirgin bir düşüş gözlemlenmekteydi. Kraliçe Mary, bu durumu kamuoyuna yansıtmama konusunda büyük bir disiplin sergilemiş, kişisel duygularını kontrol altında tutmuştur. Bu soğukkanlı yaklaşım, çevresindekilerin kraliçenin iç dünyasındaki durumu merak etmesine yol açmıştır. Dönemin zorluklarından biri de tahtın varisi olan büyük oğullarının babasının beklenmedik vefatı durumunda ülkeyi yönetebilecek olgunlukta görülmemesiydi. Bu koşullara rağmen Kral George görevini kararlılıkla sürdürmüştür. 6 Mayıs 1935 tarihinde Kraliçe Mary'nin refakatinde hükümdarlığının 25. yılını kutlamıştır. Bu kutlama bir İngiliz hükümdarı için ilk kez düzenlenen gümüş jübile olmuştur. 50 yılı simgeleyen altın jübile geleneği daha önce mevcut olmakla birlikte bu yeni dönüm noktası monarşinin devamlılığını vurgulayan güçlü bir sembol haline gelmiştir. Söz konusu gün Mary için sadece bir kutlama olmanın ötesinde uzun yıllar boyunca üstlendiği sorumlulukların zımni bir onayı niteliğindeydi. George'un gümüş jübilesinin ardında kamuoyunca bilinen ancak yüksek sesle ifade edilmeyen bir gerçek yatıyordu. Kralın 50. yıla ulaşamayacağı, sağlık durumunun buna el vermeyeceği öngörülüyordu. Bu nedenle anılan kutlama bir dönüm noktasından ziyade yaklaşan bir ayrılığın habercisiydi.
Kral bu tören kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında eşine özel bir vurgu yaparak Mary'e duyduğu güveni ve minnettarlığı açıkça dile getirmiştir. Aynı gün sanatçı John Helier Lander, kral ve kraliçenin ayrı ayrı portrelerini yaptı. Bu eserler yalnızca bir saltanatın değil, Mary'nin kraliçe eşi olarak geçirdiği yılların da son büyük simgesel ifadesi oldu. 8 ay sonra 20. Ocak 1936'da George hayatını kaybetti. Ölümü yıllar sonra dahi tartışılacak bir ayrıntıyı da beraberinde getirdi. Doktoru kralın büyük acı çektiğini belirterek yaşamını hızlandırmak amacıyla ölümcül bir ilaç karışımı uygulamıştı. Bu karar dönemin anlayışı içinde sessizce kabul edilmişti. Ancak sonraki kuşaklar için rahatsız edici bir etik soru olarak kaldı. Mary için bu kayıp yalnızca kişisel bir yas değil, aynı zamanda belirsizlikle dolu bir dönemin başlangıcıydı. Kraliyet teamüllerine uygun olarak en büyük oğlu tahta çıktı. Artık Birleşik Krallığın yeni kralı Edward'tı. Ancak Edward daha en başından sorunlu bir hükümdar profili çiziyordu. Yıllar boyunca gösterişli bir hayat sürmüş, parayı umursamazca harcamış ve sorumluluklardan bilinçli biçimde uzak durmuştu. Galler Prensi olarak en temel görevlerinden biri olan evlilik ve hanedanın devamını sağlama meselesini sürekli ertelemişti. Bu durum özellikle babasıyla ilişkisini derinden zedelemişti. Edward 40 yaşına geldiğinde hala evlenmemişti. Bu artık yalnızca bir tercih değil, açık bir kriz potansiyeliydi. Üstelik bu sırada Wallis Simpson ile olan ilişkisini sürdürmekte kararlıydı. Wallis, Amerikalı bir sosyete kadınıydı. Daha önce evlenmiş, boşanmış ve Edward'la ilişkiye başladığında hala ikinci evliliğini sürdürüyordu. Edward'ın tahta çıktığı günlerde bu ilişki sona ermiş değildi. Aksine yeni kral bağını koparmayı kesin bir dille reddediyordu. Bu inat 1936 sonbaharında tahttan çekilme krizine dönüştü. Sorun yalnızca duygusal değildi. Wallis'in soylu olmaması, Amerikalı olması ve boşanmış bir kadın olarak kraliçe konumuna gelmesi, dönemin siyasi ve ahlaki normlarıyla bağdaşmıyordu. Böyle bir evlilik, hukuken de morganatik sayılacaktı. Daha da önemlisi, kilise ve hükümet bu duruma kesin olarak karşıydı. Britanya, yeni bir hükümdarın tahta çıkışından sadece aylar sonra anayasal bir çıkmaza sürüklendi. Mary'nin bu süreçteki tutumu dışarıdan bakıldığında mesafeli ve karmaşık görünüyordu. Artık ölen bir kralın dul eşi olarak yeni rolüne alışmaya çalışırken oğlunun attığı adımlardan haberdardı. Wallis Simpson'ın durumu, hükümetin tepkileri ve olası senaryolar hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyordu. İlkbahar ve yaz ayları boyunca Edward'ın geri adım atmaması Mary'i de şaşkınlığa uğrattı. Yine de doğrudan müdahalede bulunmadı. Yaz sonunda Edward ve Wallis'in Akdeniz'deki tatillerinden çekilen fotoğraflar basına sızdığında kriz artık gizlenemez hale geldi. Edward İngiltere'ye döndüğünde annesiyle hem Buckingham Sarayı NDA hem de Marlborough House'da bir araya geldi. Bu görüşmelerde Mary'nin oğlunu açıkça köşeye sıkıştırmadığı anlaşılıyor. Oysa çevresindeki birçok kişi skandal patlamadan önce onun daha sert bir tutum almasını istiyordu. En dikkat çekici ayrıntılardan biri, Mary'nin doğrudan Edward'la konuşmak yerine Wallis'in boşanmasını engellemeye çalışan hükümet üyeleriyle temas kurmasıydı. Eğer Wallis ikinci evliliğini resmen sonlandıramazsa, Edward'la da evlenemeyecekti. Bu, krizi kendiliğinden çözecek bir engel olabilirdi. Ancak Mary bu stratejiyi oğluyla yüz yüze tartışmadı. Bu sessizlik, anne ile oğul arasındaki duygusal mesafenin açık bir göstergesiydi. Kasım ayına gelindiğinde durum geri dönülmez bir hal aldı. İşte bu noktada Mary doğrudan devreye girdi. Edward Içay'a davet etti ve ondan küçük kardeşi Albert'in durumunu düşünmesini istedi. Albert hiçbir zaman veliaht olarak yetiştirilmemişti. Eğer Edward tahttan vazgeçerse bu sorumluluk aniden onun omuzlarına binecekti. Albert'in Kral 6. George olarak tahta çıkması ve düzenin 1937 yılında görece bir istikrara kavuşmasıyla birlikte
Mary nihayet geri çekilebildi. Kraliçe anne olarak artık günlük kraliyet yükümlülüklerinin merkezinde değildi. Bu sorumluluklar gelini tarafından üstlenilmişti. Ancak Mary tamamen kenara çekilmedi. Sanatla olan bağını sürdürdü ve uzun süredir ilgi duyduğu kurumlarla ilişkisini kesmedi. Bu yeni dönemde kamusal hayata daha seçici bir biçimde katıldı. Tiyatroya gitmekten, sergileri ve müzeleri gezmekten keyif alıyordu. Londra'daki Wimbledon tenis şampiyonaları ise onun için ayrı bir anlam taşıyordu. Yaz aylarında düzenli olarak turnuvaya katıldı ve bu rolü savaş sonrasında da sürdürdü. 1948 yılında kazanan sporculara kupalarını takdim etti. Oysa bu bağ yeni değildi. Kraliyet ailesiyle Wimbledon arasındaki ilişki, Mary'nin daha genç olduğu yıllarda kurulmuştu ve zamanla kalıcı bir gelenek haline gelmişti. Kraliçe anne olarak geçirdiği ilk yıllar, torunlarıyla daha fazla zaman geçirdiği, görece sakin bir dönem gibi görünüyordu. Ancak bu sakinlik, beklenmedik bir olayla kesintiye uğradı. 1939 yılının Mayıs ayında Londra'nın Putney semtinden geçerken ciddi bir trafik kazası yaşadı. İçinde bulunduğu aracın hemen yanında ağır çelik borular taşıyan bir kamyon devrildi. Araba yan yattı ve Mary bir merdiven yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay ülke genelinde manşetlere taşındı. Gazeteler kazadan sonra Mary'nin ilk isteğinin bir fincan çay olduğunu yazacaktı. Bu küçük ayrıntı kamuoyunda onun soğukkanlılığıyla özdeşleşti. 30'lu yılların ortasında turnuvanın finallerine damga vuran isim Alman tenisçi Gottfried von Kram'dı. Arka arkaya yıllarda ikinci olan von Kram, Nazi Almanyası bayrağı altında oynamaya zorlanmıştı. Rejim onun başarılarını propaganda amacıyla kullanmaya çalışıyordu. Ancak von Kram baskılara rağmen Nazi Partisi'ne katılmayı reddetmişti. Bu yıllar Almanya'ya yönelik kaygıların Britanya'da giderek arttığı bir döneme denk geliyordu. Bu sembolik açıdan son derece ağır bir andı. Ancak bağımsızlık süreci beraberinde büyük bir trajedi getirdi. Müslümanlar ve Hindular arasındaki dini gerilim kitlesel şiddete dönüştü. Sonuçta Müslüman Pakistan ve Hindu Hindistan olmak üzere iki yeni devlet ortaya çıktı. Bu bölünme, imparatorluğun sona erişinin en çarpıcı göstergelerinden biriydi. Afrika'da da benzer talepler yükseliyordu. Nijerya'dan Kenya'ya kadar birçok kolonide bağımsızlık çağrıları giderek güçlenmişti. Mary bu sürecin tamamını görecek kadar uzun yaşamadı. Ancak 1952 yılında Mısır'da yaşanan devrimi ve İngilizlerin Kahire üzerindeki nüfuzunun fiilen sona erişini gördü. Bu da Britanya'nın küresel rolünün geri dönüşsüz biçimde değiştiğini açıkça ortaya koyuyordu. İç politikada ise Mary, yaşına rağmen kraliyet ailesinin kamusal faaliyetlerine katkı sunmayı sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinden yalnızca haftalar sonra iktidara gelen İşçi Partisi hükümetine mesafeli yaklaşıyordu. Savaş dönemindeki liderliğine rağmen Winston Churchill'in hükümetinin yerini alan bu yeni yönetim, Mary'nin dünyaya bakışıyla örtüşmüyordu. Özellikle refah devletinin temel taşı olarak planlanan ulusal sağlık hizmeti fikrine karşıydı. Bu karşı çıkış, toplumun yoksul kesimlerinin sağlık hizmetlerine erişimine itiraz ettiği anlamına gelmiyordu. Mary, bu ihtiyacın devlet müdahalesi yerine hayırseverlik yoluyla karşılanması gerektiğine inanıyordu. Bu düşünce, onun uzun yıllar boyunca savunduğu modern monarşi anlayışıyla tutarlıydı. Kraliyet ailesi, doğrudan yöneten bir güç olmaktan ziyade, refahı ve toplumsal dayanışmayı teşvik eden bir ahlaki merkez olmalıydı. Bu yıllar, Mary için yalnızca siyasal dönüşümlerin değil, kişisel kayıpların da dönemi oldu. Kent Dükü George, İskoçya yakınlarında meydana gelen bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Bu kayıp, savaşın kraliyet ailesine de dokunan acımasız yüzünü bir kez daha hatırlattı. Savaşın ardından oğlu Kral 6. George sağlığı hızla bozulmaya başladı. Tıpkı babası ve büyük babası gibi uzun yıllar süren yoğun sigara alışkanlığı solunum sorunlarını ağırlaştırmıştı. Yıllar süren hastalıkların ardından 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetti. Mary, torunu Elizabeth'i ilk tebrik edenler arasındaydı. Onu Birleşik Krallığın yeni kraliçesi olarak tanıyan ilk aile üyelerinden biri oldu. Ancak Mary'nin kendi sağlığı da artık ciddi biçimde zayıflamıştı.
torununun taç giyme törenini görecek kadar uzun yaşayamayacağı kısa sürede anlaşıldı. Bu tören 2 Haziran 1953'te yapılacaktı. 1952 Mayıs'ında 85 yaşına girdi. Bu, dönemin koşulları düşünüldüğünde son derece ileri bir yaştı. Mary çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. En belirgin olanı mide rahatsızlığıydı. Üstelik 3. çocuğunu da kaybetmiş olmanın etkisiyle yaşama tutunma isteğini büyük ölçüde yitirmiş gibiydi. 1953 yılının başlarında neredeyse tamamen yatağa bağımlı hale geldi. Londra'daki son ikametgahı Marlborough House'da perdelerin açılmasından şikayet ediyor, ışığın gözlerini rahatsız ettiğini söylüyordu. 24 Mart sabahının erken saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Durumu hızla kötüleşti. Kraliyet ailesi tarafından ağır hasta olduğuna dair yapılan açıklamadan sadece birkaç saat sonra akşam saatlerine doğru uykusunda huzur içinde hayatını kaybetti. Sonradan yapılan incelemeler akciğer kanserinin de ölümüne katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Ertesi gün başbakanlık görevine yeniden dönen Winston Churchill, onun ölümüyle birlikte Kraliçe Victoria döneminin ihtişamlı dünyasına uzanan son büyük bağında koptuğunu söyledi. Mary'nin naaşı devlet töreniyle sergilendi. Günler boyunca Avrupalı devlet adamları ve yüz binlerce Britanyalı saygılarını sunmak için sıraya girdi. Böylece neredeyse bir yüzyıla yayılan bir hayat, modern dünyanın doğuşuna tanıklık etmiş bir kraliçenin sessiz vedasıyla sona erdi. Resmi cenaze töreni 31 Mart 1953'te Windsor'daki St. George Şapeli End'e düzenlendi. Ardından naaşı 17 yıldır orada yatan eşiyle birlikte kraliyet mezarlığına defnedildi. Aynı gün Londra'daki St. Paul Katedrali'nde de ülkenin dört bir yanından gelenlerin katıldığı bir anma töreni gerçekleştirildi. Böylece bir asra yaklaşan bir hayat, Britanya monarşisinin en köklü mekanlarından birinde son yolculuğuna uğurlandı. Mary'nin adı ölümünden sonra da yaşamaya devam etti. Britanya'da ve eski imparatorluğun topraklarında onun ismini taşıyan çok sayıda kurum ve yapı bulunur. Bunlardan en dikkat çekicilerinden biri, Londra'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Doğu Londra'daki bir kolej binasının büyük bir yangınla yok olmasının ardından yeni bir yer ve yeni bir kimlik arayışına girildi. Çeşitli isimler gündeme geldi. Sonunda Queen Mary College adı benimsendi. Mary, binanın inşası tamamlandığında kuruluş belgesini bizzat sundu. Bu nedenle birçok kişinin sandığının aksine bu kurum adını Tudor dönemindeki kraliçelerden değil, tekli Mary'den alır. Benzer şekilde Güney Asya'da da onun adını taşıyan eğitim kurumları vardır. Mary, edebiyat ve görsel anlatılarda da yerini aldı. Hayatı özellikle tahttan çekilme krizi çevresinde şekillenen yapımlara ilham verdi. Bazı eserlerde erken yaşta kaybettiği oğlu üzerinden daha az bilinen bir yönü ele alındı. Bazılarında ise aile içindeki kırılgan dengeler ve monarşinin modern dünyayla mücadelesi anlatıldı. Farklı dönemlerde farklı oyuncular tarafından canlandırıldı. Bu yorumların her biri onun çok katmanlı kişiliğinin başka bir yönünü öne çıkardı. Tekli Mary'nin hayatına geriye dönüp bakıldığında en çarpıcı unsur beklenmedik bir istikrarla ilerleyen yükselişidir. Doğduğu anda kaderinin Avrupa'nın herhangi bir köşesinde sakin ve görece önemsiz bir aristokrat yaşamı olacağı düşünülüyordu. Küçük bir hanedanla yapılacak makul bir evlilik, ardından sessiz bir hayat. Ancak bu beklenti saray içindeki kararlarla tamamen değişti. Önce tahtın varisiyle planlanan bir evlilik, ardından onun ani ölümü, sonrasında kardeşiyle yapılan evlilik. Bu zincirleme gelişmeler, Mary'yi yavaş ama kararlı adımlarla monarşinin merkezine taşıdı. Yıllar içinde York Düşesi, Galler Prensesi ve nihayet Birleşik Krallık Kraliçesi ve Hindistan İmparatoriçesi oldu. Bu ünvanları, Birinci Dünya Savaşı'ndan imparatorluğun çözülüşüne kadar uzanan çalkantılı bir çeyrek yüzyıl boyunca taşıdı. Gösterişli bir figür olmaktan çok sürekli çalışan, düzen kuran ve bağlar inşa eden bir kraliçeydi. Hayır işlerine verdiği önem, monarşi ile sıradan insanlar arasındaki mesafeyi azaltmaya yönelik bilinçli bir tercihti. Özel hayatı ise dışarıdan göründüğü kadar sade değildi. Aile içindeki ilişkiler çoğu zaman karmaşıktı. Mary ve George çocuklarını seviyordu. Ancak disiplin anlayışları sertti.
Özellikle en büyük oğullarıyla yaşanan gerilimler, yıllar boyunca çözülemeyen bir sorun olarak kaldı. Tahttan çekilme krizi, bu gerginliğin en görünür sonucuydu. Yine de bu kriz sonunda monarşinin hayatta kalmasını sağlayan bir dönüşüm yarattı. Mary'nin son yılları bir dünya savaşının daha gölgesinde geçti. Ardından Britanya'nın küresel rolünün küçüldüğü, imparatorluğun yerini yeni bir uluslararası düzene bıraktığı bir döneme tanıklık etti. Öldüğünde doğduğu dünyayla arasında neredeyse tanınmaz bir fark vardı. Buna rağmen monarşi ayaktaydı. Daha sade, daha temkinli ve daha uyumlu bir biçimde. Bu dönüşümde Mary'nin payı büyüktü. O büyük jestlerle değil, uzun vadeli tutarlılıkla iz bıraktı. Sessizdi ama kalıcıydı. Ve ardında bıraktığı miras yalnızca bir kraliçenin değil, değişen bir çağda ayakta kalmayı başaran bir kurumun hikayesini de anlatıyordu. Görüşmek üzere.